Fatiha. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidina ve saadat ashabı ve şahane. Destur ve şabla farzı sanşu Muhammed'e vermeden. Tarikatına as-suhbu vel hayru fil cemiyye. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Bize vazife olan odur. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için yaşamak, Allah için her türlü şey yapmak, Allah rızası içindir. Onlar için üzülmek lazım. Yapamadığını Allah affeder. Yaptıklarından da tövbe istiğfar eder. Bazı şeyler, şimdiki insanlar hiç lüzumsuz şeyler için üzülüyor, kahroluyor. Bu ne için yapıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle yolunu bırakmışlar, şeytan yoluna gitmişler. Şeytan yolu hiçbir zaman iyi olmaz, hiçbir zaman fayda vermez. Olabilir, sen para kazandırır, her türlü imkanı verebilir ama iyilik vermez. Şeytan peşinden giden daima hüsrandadır. İyi görsekse bile hüsrandadır. Şimdi bu adam, bu insan başarılıdır. Ne için? İşte şeytan yolundan gitti diye başarılı olmuş derler. Onun peşinden gider. Ötekisi de onun peşinden gider. Hepsi peşinden gider. Tabii bu yolda hepsi birden başarılı olacak halleri yok. Allah Azze ve Celle'nin yolunu bırakırlar, unuturlar, o yoldan gider. Ondan sonra bir şey oldu mu kahrolurlar. Dünyada bir yol var zannederler, o da başarı yolu, şeytanın yolu diye yaparlar. Güzel yolu bırakırlar, yaramaz yola giderler. Allah yolunu bırakırlar, şeytan yoluna giderler. Allah Azze ve Celle her bir insana bir meziyet vermiş. Şimdiki insanlar hepsini bir kalıba koyuyor. O kalıpta boş yaşamak, hiç işe yaramayan bir yaşam, senelerce boş boşuna bir yerde durup sonunda bir şey yapacağız diye zannederek en sonunda da onunla hüsrana giderler. İşte bu dediğimiz şey geçen hafta, 2 gün önce gene aynı şekilde koyun gibi millet oku, başka okumaktan başka bir şey yok. Ya bu kadar okutuyorsunuz, tamam, akıl var, mantık var. Sen milyonlarca kişi aynı işi yapacaksa, okuyup da şey yapacaksa, bunlar düşünmek lazım. Yok, zor oldu bugün imtihanlar. Bu sene çok insan sınıfta kaldı. Çok şey. Hepsi geçsene, hepsini nereye vazife yapacaksın?
Adam başka işler de var yani. Okumaktan başka iş var. İlla da okuyacak diye. Ama bu şeytanın hilesi bütün dünyayı kontrol etsin diye, istediği şeyler olsun diye oku da oku. Yani o okumakla sonunda 12 sene, 20 sene okurlar. Sonunda hiçbir işe yaramazlar. O vakit iş de yapamazlar. İşten de işe koysan yapamazlar. Çünkü alışmışlar ailelere bakarlar yönlerine. Onlar kral gibi, kraliçe gibi yaşarlar. Ondan sonra da bu şeye çıkınca, işe başlayınca yapamazlar. İşte onun için şeytanın yoludur. Allah yolu, herkese bir meziyet var. Herkese bir iş var Allah Azze ve Celle. Onlar bütün işleri kenara atıp kendi menfaatleri için, insanları kontrol yapmak için 12 sene, 15 sene okuturlar. Dünyada bu yoldan başka yol yok diye insanları kontrol ederler. Bir dakika serbest bırakmazlar. Başta zorla, sonra istekleriyle insanlar o yolda devam ederler. Onun için diyorum, Allah yolu güzel yoldur. Rahattır, güzeldir. Her türlü güzellik var onda. Allah yolunu bırakıp da bu şeytan yoluna gidince her türlü kötülük, iyi olmayan şeyler olur. Sapıklık, kötülük, her türlü şey. Çünkü Allah korkusu vermiyorlar. Hayat korkusu veriyorlar. Maişet korkusu veriyorlar. Maişet ne olacak? Okumasa bu üniversite bitirmeden nasıl olacak? Hükümet de aynı şekilde. Adam diploma olmasa iş vermiyor, iş almıyor. Diplomayı ne yapacak? Okuduğunun onda birini değil, 100'de bile anlasa gene öp başına koy. Öylesine geçiriyorlar. Paraları da alıyorlar. Ondan sonra da ne için böyle oldu, niye böyle oldu diye soruşturuyor. İşte her şey açıklar ortadadır. Sistem hiçbir şey. Hepsi dünya, sırf burası değil. Bütün dünya global diyor. Global dedi. Hepsini tek kalıba koymuşlar. Oradan çıkamazsın. Çıktın mı mahvolursun diye şey yaparlar. Halbuki çıkanlar, okumayanlar, o yolda olmayanlar çok daha aklı başında oluyorlar. Mantıklarını, kafalarını, akıllarını kullanıyorlar. Allah muhafaza etsin. Okutup da edep de kalmıyor, hürmet de kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Allah yardım etsin. Sahip göndersin bize inşallah. Kurtarsın bizi inşallah. Allah'a tevfik. El Fatiha.